Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Selamlar, hafta ortası yayınından herkese güzel, keyifli günler diliyorum. Bugün ABD piyasasındaki verileri kısaca BIST, sonrasında da kripto piyasasını değerlendireceğiz. Şu kablomu takayım, çok pardon, unutmuşuz. Evet, bayram öncesi son yayınımız. Cuma günü bayram. Bayramda yayın açamayacağım ben. O yüzden bilginiz olsun. Bugün haftanın son yayını olmuş oluyor. Hızlıca şöyle vaktinizi almadan gündeme başlayayım. Dün JOLT verisi, yani açık iş pozisyonları verisi beklentinin üzerinde gelerek 7.4 milyon oldu. Açık iş ilanlarının fazlalığı istihdam piyasasında ciddi bir soğuma olmadığını gösteriyor. Bugün de takip edeceğimiz ADP tarım dışı istihdam, hizmet PMI ve ISM verileri olacak. Tabi bu hafta istihdam ve iş gücüne dair önemli akışlar ve volatilitelerimiz olacak ama bir saat önce ADP tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Bu da beklenti 111 iken 37K'lık bir veri açıklandı. Şöyle ekranlarımı da vereyim. Şöyle açalım. 37K beklentilerin çok altında bir veri geldi. Görüyorsunuz yani beklenti 111K'ydı. Bu verinin ardından da Trump Powell'ın hemen ardından Powell için işte faizleri düşürmesini istedi. Faizler çok yüksek, artık düşmeli şeklinde baskı yapıyor Fed'e. Fed açısından da çok karışık veriler aslında. Yani JOLTS verisinde soğuma yok diyor. ADP zayıflama başladı diyor. İki veriyi ele aldığımızda bir yavaşlama ve büyük bir kırılım ortada yok. Şimdi gözler tabii ki Cuma günü açıklanacak olan asıl tarım dışı istihdam verisinde, ona biraz daha önem veriyorlar. Bir de saatlik kazançlar verisinde olacak. Fed tarafından da dün bir açıklama geldi. Hani bu yıl bir faiz indirimine gidebiliriz tonunda falan böyle mesajlar da geliyor. Şimdi size bir görsel açacağım. Görsele baktığımız zaman gördüğümüz grafik ISM imalat verisinin 2009 yılından beri en düşük seviyede olduğunu, ihracatın ise 2020'den beri en düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Şimdi küresel talepte ciddi zayıflama var. ABD ekonomisinin dış ticarette yavaşladığını görebiliyoruz. Tabii bu kadar keskin bir düşüş sadece üretimi değil, küresel tedarik zincirlerinin sağlığı için de bir soru işareti. Şimdi dolar endeksi zayıflamaya devam ettikçe bu tabloda toparlama göreceğiz. Şimdi dolar endeksi, Trump neden doların zayıflamasını istiyor? Neden? Çünkü bir zayıf dolar, güçlü ihracat, işte daha az ithalat, daha çok ihracat anlamına geliyor. Bir de doları reel olarak düşürmek ABD'nin devasa borç yükünü enflasyonla böyle enflasyona yedirmenin, enflasyonu aşındırmanın bir yolu. Şimdi dış ticaretteki zayıflamaya yardımcı olması açısından Fed var. Fed'in yardımcı olması gerekiyor. Ticaretin tekrar rayına girmesi için Fed'in yumuşaması şart. Trump'ın baskısı da bu yüzden aslında haklı bir baskı. Yani diyor ki faizi indir, biz işte şeyi birazcık ihracatı arttıralım, enflasyon biraz artsın, dış borcu ödeyelim. Onun da kendince böyle bir yolu var aslında. Bu mücadele bunu gösteriyor. Bakalım, şu anda piyasa böyle gri bir alanda. Çok net bir yorum yapmak mümkün değil. Amerikan endeksine baktığımız zaman S&P 500 gayet güzel duruyor. Hani vadeli piyasalar açılış öncesinde de bir tık yukarı atmış, yani kötü bir açılışta görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Tabi buralar hep direnç. 6100 seviyeleri hep direnç. Buraları deneyip başarısız olup düşme ihtimalini de düşünmek lazım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir deneme ardından düşüş başlayabilir. Yani bu bölge kar almak için fena bir bölge değil. Tabii geldiği gibi izlemek lazım. Yani buraya gelişi bir haber akışıyla gelirse, işte gerçekten bir faiz indirimine mesaj geldi, çok böyle piyasalarda yumuşama mesajı alındı, o zaman bu dirençte de satmamak, tutmak lazım. Her koşulda kendi kendine bu dirence gelirse de birazcık böyle bir %20'lik falan satış yapmak lazım. Kötü senaryoda ise şayet 5800 altında bir günlük kapanışta biz artık ABD borsalarında kötü senaryoyu düşünmeye başlayabiliriz. Dün tweet attım. Size YouTube'da hep söylüyordum. First Solar benim çok güzel trade ettiğim bir ürün. Bakın ana fiyat hareketleri neden bu kadar önemli? Şurası dizinin eski bölümü.
Yani burası böyle süründüğü işte Mart, Nisan, Mayıs 3 aylık falan bir periyot. Bu periyot kırılıyor. Güçlü bir yükseliş geliyor. Ne yaptım ben? 185 civarlarındaydı. Tweet attım bunu. Dedim ki First Solar vedalaşıyorum %45 gibi bir karla. Hisseler için çok güzel. Sonrasında ne yaptım? İlk yaptığım şey bunun, bakın hatta şöyle şeyleriyle birlikte, ispatlarıyla birlikte, yani karıyla, zararıyla her şeyini paylaşıyorum açık açık. Burada sattım. Sonrasında dedim ki 145 dolar. Her yayın size bahsettim. Bunun eski bölümün başladığı yer burası. Bak burayı açtıktan sonra zincirleri kopardı. Tamam, ben satışımı yaptım. Karımı cebime koydum. Sonra dedim ki bunu ben ancak ve ancak hikayenin başladığı bölüme geri dönerse, yani çok büyük bir fırsat olan bölgeye gelirse, alarmı buraya attım. 145 dolarda geldi. 147 dolar, 146,5 dolar gibi geri alımı yaptı. Şu anda %7 falan kârdayım. Yine güzel bir kar bıraktı. Şimdi bu şekilde trade ettiğiniz zaman, yani siz fiyata gitmediğiniz zaman alarmınızı atıp hayatınıza devam edip oraya geldiği zaman bak burası çok iyi bir yere gelmiş. Haftalarca bekledim ben bu fiyatın düşmesini. Fiyat buraya düştüğünde buradan tepki alabilir diye dayanamayıp girmek de vardı işin ucunda. Ama alarmı attım. Odağımı ekranlara gömmedim. Başka pariteleri de trade ettim. İşte önemli fiyat bölgeleri üzerine odaklandım. Alarmım çaldı ve girdim. Yani trade tarzımız bu olmalı. First Solar'daki işlemim devam ediyor. İsterseniz 143'e stop atabilirsiniz. İsterseniz bunu uzun vadeli spot gibi de düşünebilirsiniz. Hani ben bunu daha uzun vade tutmak isterim. Çünkü First Solar ABD için önemli bir güneş enerjisi şirketi. Dolayısıyla da yenilenebilir enerjinin çok popüler olacağı bir döneme girdiğimiz için bence First Solar uzun vade için ben kendi adıma tutmak istiyorum. Ama tabii yapar bir %30 yükseliş gelir, böyle işte buralara tekrar gelir, dayanamayıp satabilirim, duruma bağlı. Benim için 1-0'dan büyüktür. Ben kar ettim mi, sattım mı, tamam, geçmiş olsun, benim için bitmiştir o iş. Başka birçok yüzlerce asset var, para kazanabileceğimiz birçok ürün var. BIST. Şimdi BIST'te ufak bir yeşillenme görüyoruz. Birazcık BIST'ten de bahsedelim. Şimdi TÜİK'e göre Mayıs ayının enflasyonu %1,53 olmuş. Yıllıkta ise 35,41'e gerilemiş. Şimdi gıda fiyatları düşmüş. Market alışverişine giderken fiyatların düştüğünü gören var mı? Ben zannetmiyorum. Sormak istiyorum ama yani zannediyorum ki yok. Tabii o ayrı bir konu. Biz eğer yatırımcıysak verilere odaklanmak daha doğru bir yol oluyor. Çünkü hani her ne kadar verilerin gerçek olmadığını biliyor olsak da piyasa resmi verileri fiyatlar. Dolayısıyla da enflasyon düşüşüyle birlikte Borsa İstanbul'da bir tepki yükselişi geldi. Şimdi neden geldi? Faiz indirimine zemin hazırlandı çünkü. Bakın hazırlandı diyorum çünkü doğal akışında olmuyor. Ancak bir rally başlar mı? Artık yükselişe başlar mıyız buradan? Ben bu siyasi belirsizliğin olduğu yerde anayasa mı değişecek, erken seçim mi olacak, tutukluların cezası ne kadar yıl verilecek, daha ne kadar hukuksuz işler yapılacak? Hani bu kadar belirsizliğin olduğu yerde faizler %50 iken işte borsa yükselişlerinin bir satış fırsatına dönüşebileceğini düşünüyorum. Şimdi faizler inecek, insin. %45 olan faiz %40 olsun. Şimdi borsanın riskine girmekten hala daha iyi. Hala o doların yükselme şeyini kompanse ediyor. Sonuçta tek bir piyasaya bağlı değiliz. Yabancı piyasalarda da alımlar yapıyoruz. Bakın Amerika'dan güneş enerjisi alıyoruz. Kriptodan işte ne bileyim Ripple alıyoruz, Ethereum alıyoruz. Dolayısıyla da işte Borsa İstanbul kaçıyor mu acaba gibi bakmamak gerekiyor. Elbette yükseliş devam edebilir. 250'lere kadar bir yükseliş olabilir. 250 dolar aşılmadıkça ya ne oluyoruz falan filan diyemeyiz. Diplerden alım yaptıysanız 253 dolar seviyesini önemli bir satış bölgesi olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim kripto tarafına. Kripto tarafında sizlere geçen yayın bahsettiğim bu 106.500 dolar direnci çalıştı. Yani şu bölgeyi görüyorsunuz, ufak bir aşım oldu buradan ama bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Dolayısıyla da fiyat şu an aşağı doğru göz kırpıyor. Bak RSI şu kadarcık yükselişte ortalara gelmiş ve işte şuradan şuraya düşerken bak çok az bir eğim göstermiş. Yani burada biz düşüşün biraz daha baskın olduğunu anlayabiliyoruz bu grafiğe baktığımız zaman. Dolayısıyla da şimdilik hala alıcı konumda değiliz. Hala piyasaya karşı hevesli değiliz. Benim portföyümde bir bütün var. Portföyümün %40'ı benim işte tutmak istediğim, işte ya ben bunu tutayım aylarca insin çıksın ben bunu taşırım dediğim riski düşük pozisyonlar var. Neler bunlar? İşte Ethereum var, LDO var, AXBT var, biraz suyum var. Bunları şu anda orta uzun vade şeklinde tutuyorum. Ana hattım bunlar benim.
Piyasaya karşı da alıcı konumda değilim ama şöyle durumlar olabiliyor. İşte sallıyorum. Popget çok iyi bir desteğe geldi. Oradan ben bir stoplu alım yapayım. Alıcı konumda değilim ama orada işte %40 üründeysem bunun işte %45'i çıkacak, %50-55'e çıkacak şekilde, yani birazcık işte bir boy risk alıp, yani böyle çok değil, işte şöyle rakamsal örnekteyim. 100K cüzdan var, 40K poz var. Ya gidip bir 100K poz açmıyorum da işte 20K'lık bir deneme yapıyorum. 300-400 dolarımı riske ederek. O yükseldi, %4, %5 yaptı. Onu kapatıp yoluma devam ediyorum ki işte arada böyle şeyler denk geliyor. Yani her zaman olmuyor. Şimdilik 99.500 hala bizim için önemli destek bölgesidir. Bu bölgeye gelirse alıcı konuma geçmeyi planlıyoruz. Ya da fiyatın şöyle yükselip 108.000 seviyesine geldiği takdirde de ise burada da işte üçüncü bir temasla düşüş trendi başlıyor diyerekten yine pozisyonlarımı tutarak %40 ağırlığındaki, çünkü ben bunları daha orta uzun vade tutmayı hedefliyorum ve %40 çok bir rakam değil, yani düşerse ekleme şansım var. Ama buraya gelirse de pozisyonlarımı kapatmadan bir short pozisyon alırım. Bunu da %1 bir stop eklerim. Derim ki kardeşim tamam, ben burada işte %108.500 stoplu sallıyorum. %1,5, %1 stoplu. Hatta şu bölgenin de üstüne kalacak şekilde 109.000'e stop atıp bir tane short denemesi yapıyorum. Ne kadar? 40K pozisyonum var. 80K short açarım. Ki piyasa düşmeye başlarsa benim artık düşüşe bir kalkanım olsun. Yani stop olursam da problem yok. Yani çok zaten Bitcoin'de marjlar düşük. Yani %1'lik bir stop yiyorsunuz, hadi yediniz. Çok büyük bir problem oluşturmuyor. Yani durum bu. Çok böyle kuduracağımız, heyecanlanacağımız bir dönem yok. Zaten bayram dönemleri genelde düşüş geçiyor. Yani ne hikmetse bizim resmi bayramlarda, Kurban Bayramı falan bayramı hep böyle bir düşüş ağırlıklı gidiyor piyasa. O yüzden şimdilik izleme konumunda durmakta fayda var. Altcoin'lerin özelinde çok bir yorum yapmak istemiyorum. Altcoin'ler Bitcoin'in yükselişe uygun bir fiyat hareketi. Yani nedir? Bak burası yükselişe uygunluk. Çünkü biz bu yükseliş trendine arkamızı yaslamıştık. Biz biliyorduk ki arkamızda yükselen dipler yapan, yükselen tepeler yapan bir Bitcoin vardı. Yükselen tepe, yükselen dip. Görüyorsunuz ki burada yükselen bir yapı vardı. Şimdi bu bölge kırıldıktan sonra işler değişti. Bu bölge kırıldı, riskimizi azalttık, dedik ki artık işler değişiyor. Şimdi ne oldu? Alçalan tepeler oluşmaya başladı. Şimdi burası bir dip. Bunun altında bir dip oluştuğu zaman alçalan dibimiz de gelmiş oluyor ve bu bize bir düşüş trendini çizmiş oluyor. Dolayısıyla da fiyatın düşüş trendine girebileceği, henüz girmedik ama girebiliriz yani. Öyle bir görünüm var. Dolayısıyla da bu dönem bizim çekimser olduğumuz, çok güzel, riski çok düşük setuplar yakaladığımızda ufak rakamlar atarak %3, %5 böyle minik trade'ler yapabileceğimiz bir ortamdayız. 99.800, 100.000 dolar seviyesine geldiğimizde bakacağız. Öte yandan şöyle bir tezat da var. Ethereum Bitcoin pozitif gidiyor. Yani biz Ethereum'da işlerin eskisi gibi olmadığını, Ethereum'un artık böyle çok örselenen bir varlık olmadığını görüyoruz. Buradaki uzun süredir şeyden gelen, şu bölgeden gelen düşen yapının üzerine tutunmaya başardı. Biz burada Ethereum'un pozitif fiyatladığını görüyoruz. Tabi bunun da sebebi Ethereum staking beklentileri var. Çok uzun süre örselendi. Artık işte insanlar, herkes düşecek algısını hissetmeye başladı. O yüzden Ethereum iyi duruyor. Yani hani baktığınız zaman Bitcoin'deki fiyat hareketine bakın. Ethereum biraz daha farklı. Burada bir filama yapısını görüyoruz. Yani bir şerefsizlik yapıp böyle çakmazlarsa aşağı. Ethereum için 2800 bölgesi kritik. 2800 bölgesinin üzerine çıkarsak da çok daha yeni zirveleri, 3000'leri, 3500'leri konuşmaya başlayabiliriz. Dolayısıyla da hani piyasada evet, dediğim gibi Bitcoin teknik olarak alıcı konumda değiliz. Güzel durmuyor. Ama Ethereum tarafında bir pozitiflik var. Zaten o yüzden portföydeki açık pozisyonların %40'ımın %30'u falan Ethereum LDO'yu kapsıyor. Yani ben şu an sadece Ethereum'a
biraz yeşil ışık yakmış durumdayım. Orta uzun vade gidebileceğini düşünüyorum Ethereum ve LDO'nun. Bu arada her yayın bir de arkadaş yani ısrarla şey yazıyor. Adını bile anmaktan çekinmiyorsun. Adını bile anmaya çekiniyorsun. Diğerleri diye bahsediyorsun. Etherfi ve Eigen'den bahsetmiyorsun. Onlar gitti. Para aldığını bu kadar belli etme. Kardeşim bu işin 3 tane coin'i var zaten. Etherfi, LDO, Eigen, Layer. Şimdi ben LDO'yu tercih ettim. LDO daha az gitti diye. Yani neden reklam almış oluyorum? Yani öbürünü seçebilirdim. Öbürü de daha çok gidebilirdi. Ben en çok kullanılan platform LDO olduğu için LDO'yu seçtim. Yani yarın bir gün Etherfi gitmez, LDO gider. Ya burada benim kimseye bir şeyim, garezim yok. En çok giden neyse orada olmak isterim. Gerizekalı değilim en nihayetinde. Ama benim seçtiğim daha az yükselmiş. Yapacak bir şey yok. Böyle düşünmemek lazım. Siz yine Ethereum'la alakalı Etherfi, Eigen Layer onları da tercih edebilirsiniz. Tercih size kalmış. İşte haberlere şöyle bir baktığımız zaman işte Çin'in Weibo'su Ripple rezervi oluşturmak için ve Ripple tabanlı ödeme için 300 milyon dolar toplamak aracıyla SEC'e başvurmuş. Ripple da güzel. Elimde şu an yok ama dönemi geldiğinde Ripple'da olmak isterim. Genel olarak durumlar böyle arkadaşlar. Zaten hem izleyici sayımız az hem de çok böyle bir anlatacak konumuz yok. O yüzden bugün biraz kısa tutacağım. Benim anlatacaklarım bülten adına bu kadar. Sizlerden gelen sorulara ve sohbete döneyim isterseniz. Kemal, kaldıraçlı işlem açamıyoruz. Korkumu nasıl yenerim? Motivasyon konuşması yapar mısın? Senin gibi başarılı olmak istiyorum. Eyvallah. Hatta motivasyon konuşmasıyla olmaz. Ufak tutarak riskini git. Yani açma kaldıraçlı işlem zaten. Ya yavaş kazanmaya bak. Yavaş kazan. 1000 doları mı var? 1050 yap, 1100 yap, 1200 yap. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş. Büyüdükçe zaten kazanmak kolaylaşacak. Harun abim Deep Alpha'dan selamlar demiş. Selamlar. Piyasaya yeni başladım. NST alıp grubunuza girmek istiyorum ama neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Midas ve OKEX hesabım var. Sadece nasıl alım yapabilirim? NST'i anlatabilir misin? Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar NST nasıl alınır diye YouTube'a yazdığınız zaman bir video var. Bak burada şey yapabiliyorsunuz. Bu MetaMask yoluyla alım. Burada videosu var. Ama bence daha kolayı bir Phantom cüzdan indirip, Solana Phantom cüzdan indirip oraya Solana gönderip borsadan Jupiter'den NST alabilirsiniz. Jup.ag'den. Phantom cüzdanını indirdin, içine Solana attın, geldin buraya, Solana'yı seçtin, Solana ile alıyorsun. NST yazdın. Bak şurada verified olan var bir tane. Şu. Sona 53 ile biten. Geldin, 10 sol attın sallıyorum. Alıyorsun, geçiyorsun 500 NST. 500 NST ile bağlanabiliyorsun. Ninja Traders IO'ya girip bizim Discord topluluğumuza katılabiliyorsunuz. 200 NST tutan arkadaşlarım da Discord'daki bizim Telegram'a da kurduk aynı yapıyı. Analiz kanalımıza erişebiliyor. Yani benim, Melih'in, Umut'un, işte Ares'in, Deniz'in bütün ekip olarak biz oraya şu an odağımızı Discord'a verdik. Yani analiz kanalına verdik. Üyelerimizi çok iyi bir şekilde analize beslemek istiyoruz ki başka hiçbir şeye ihtiyaçları olmasın. Düşün 200 NST'lik bir alım yapıyorsun. 500 dolar mı? 550 dolarlık bir alım yapıyorsun. Beğenmezsen %10 mu düştü? 50 dolar şeyle yani bir yemek parasına, bir akşam yemeği parasına beğenmediğimi satar çıkarsın. Ama öte yandan aldığın şeyin 500 dolar aldığı şeyin yarın 5000 dolar olma ihtimali var. İnsanlar şey gibi bakıyor, yani parayı ben sizin paranızı istiyormuşum gibi. Hayır, ben sizin paranızı istemiyorum. Biz token tutanlara bir kullanılabilir, sürdürülebilir bir utility veriyoruz. Ve ben inanıyorum ki az kişiyiz bugün zaten. Neyse. Şu an çok uygun arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Alın 200 NST, girin Telegram kanalına. Yani hem para kazanma ihtimali var hem de zaten o aldığınız tokenla, gelen analizlerle parasını fazla çıkartacaksınız. Sizi temin ediyorum. En kötü bir şeyler öğrenmiş olursunuz. Yani gerçekten çok güzel analizler verilmeye başlandı. Beğenmezsen sat kardeşim. Ne kadar güzel bir sistem değil mi? Ve bütün güzelliği. Normalde işte böyle şeylere millet VIP grup kuruyor. 200 dolar aylık abonelik istiyor adamdan. Sen her parayı veriyorsun. Biz token al, yatırım yap yani kendine. Token yürüyor.
10 dolara gidiyor, 20 dolara gidiyor. Adam 5x 10x yapıyor. 0.5 dolarken çok ısrar ettim bak. Çok ucuz, çok ucuz diye. Hala ısrarımı sürdürüyorum. Bu meret hareketine başladığı zaman tüh diyorsunuz. Şu an demiyorsun çünkü çok böyle gürül gürül gitmediği için. Altcoin'lerin geneli öyle çünkü. Diyecek bir şey yok artık. Daha fazla NST şillemeyeyim. Ninja Shop'tan tişörtüm geldi. Çekilişten de kazandım. İkisine de süper kaliteniz bu tarafta belli oluyor. Tavsiye ederim. Teşekkürler. Ninja Shop'ta da böyle rekor bir indirim planlıyoruz. NST holder'ları için. Onun da duyurusunu yapacağız. Güzel bir jestimiz olacak NST holder'larına. Büyük resimde genel beklenti nedir? Genel beklentim Ethereum'un en azından bir rally'e çıkacağı bir dönemin geleceğini düşünüyorum. Genel beklentim olumlu. Bitcoin'i hala bence ucuz buluyorum. Daha işte 150'lere, 140'lara gelene kadar Bitcoin için pahalılığı çok konuşabileceğimi düşünmüyorum. Bakalım, kısmet diyelim. Güzel olacağını düşünüyorum. Bugün böyle bir şekilde kısa tutalım arkadaşlar. Hava da çok sıcak, böyle piştim, terledim. Evde de klima çalışmıyor, İstanbul'daki evde. Bayramdan sonra yapılacakmış. Son olarak beğeni hatırlatmamızı yapalım çıkmadan önce. İzleyen arkadaşlarımız videoları, yayınları beğeniyorsanız bir beğeni butonu hatırlatması yapalım. Beğenirseniz çok memnun olurum. Bugünlük benden bu kadar. Bayramda dediğim gibi yokum. Hepinize şimdiden mutlu, keyifli bayramlar diliyorum. Önümüzdeki pazartesi sanıyorum bir aksilik olmazsa yayın açarız. Zaten bir analiz olduğu zaman Ninja Discord'dan ya da işte Ninja Telegram, artık NST holder'larının analiz aldığı Telegram kanalından bildirim alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.